Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içerisi yumuşacık, yapımı oldukça pratik, şahane bir el açması ıspanaklı börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Bunun için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Öncelikle üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp ardından da birazcık maya ekleyelim. Yemek kaşığının ucu ile eklemeniz yeterli olacaktır. Ve 2 dolu yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapalım. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ardından ise son olarak azar azar su ekleyerek önce kaşık yardımıyla karıştıralım. Kullandığım su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hangi bardakla unu ölçecekseniz o bardakla da suyu ölçmenizi tavsiye ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı kadar su kullandım. Kullandığınız unun cinsine göre 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. Kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra kaşığımızı çıkartalım ve elimizle hamurumuzu çok güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursanız daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Bu şekilde güzelce toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirelim ve hamurumuzu tezgah üzerinde yoğurmaya devam edelim. Az önce de söylediğim gibi yoğurma aşaması el açması böreklerde çok önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Hamuru yoğururken bu şekilde eziştirip açarak yoğurursanız daha elastik ve güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getiriyorum. Öncelikle 8'e böldüm. Daha sonra elimle ayarlarken toplamda 10 adet bez elde ettim. Bu aşamalarda un kullanmaya gerek duymadım. Hamurun içerisinde birazcık sıvı yağ olduğu için ele yapışmayan bir hamur elde etmiştim. Eğer sizler de hamurunuz elinize yapışmıyorsa un kullanmamaya dikkat edin. Ne kadar az un kullanırsanız daha sonrasında hamurunuz bir o kadar güzel açılır. Ve bezelerimiz artık hazır oldu. Az önce de söylediğim gibi toplamda 10 adet beze elde ettim. Şimdi onları bir kenara alalım. Geçelim yağımızı hazırlamaya. Bunun için 100 gram kadar tereyağını güzelce eritip oda ısısına gelinceye kadar beklettim. Ardından üzerine yarım yemek kaşığı çay bardağı ile yine karıştırdım. Su bardağı ile sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yani 100 gram tereyağı ile yarım su bardağı sıvı yağını karıştırdım. Bir borcamın içerisine güzelce yağladıktan sonra hamurlarımı tek tek içerisine alıyorum. Tamamını aldıktan sonra üzerlerini tekrardan güzelce yağlayalım. Birbirlerine yapışmaması için çok önemli. Her taraflarının yağlı olmasına dikkat edin. Geriye kalan yağı da üzerlerine gezdirdikten sonra üstlerini bu şekilde bir streçle veya poşetle güzelce kapatalım ki üzerinde tereyağının tortuları kuruyup hamurumuzu kötü yapmasın. Geçelim şimdi iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 1 adet soğanı güzelce doğrayalım. Ben kuru soğan kullandım. Dilerseniz yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Bu arada hamurumuzu yarım saat kadar dinlendireceğiz. Mayalı olduğu için çok uzun süre dinlendirmemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Eğer uzun süre dinlendirmeniz gerekirse buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi artık soğanları doğrayıp hazırladık. Uygun bir kasenin içerisine alıp üzerine de birazcık tuz ilavesi yapıp elimizle biraz ovuşturalım ki soğanımız yumuşasın. Yani diriliğini çabuk kaybetsin. Soğanları hazırladık. Şimdi ıspanaklarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Önceden yıkayıp sirkeli suda bekletip hazırlamıştım. Üzerlerinin suyunu da kurutmuştum. Bu şekilde doğruyorum. Doğrarken sadece saplak kısımlarını ince doğrayın. Geriye kalan kısımlarını normal boyutlarda doğramanız yeterli olacaktır. Birazcık dişe gelmesi için çok ince doğramamaya da dikkat edin.
Tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra üzerlerine biraz tuz serpiştirerek elimle güzelce ovuşturuyorum. Ben genellikle her zaman ıspanaklı börek yaptığımda bu yöntemi kullanırım. Çok sevdiğim için. Dilerseniz pişirerek de yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu şekilde çok çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Elimle acı suyunu çıkarttıktan sonra kasenin içerisine geri aldım. Ve tamamını aynı tepsiye alıp üzerine de lor peyniri ekledim. Bir kase, yani ortalama bir su bardağı kadar yeterli. Ve üzerine sadece acı pul biber kattım. Yani başka bir baharat ilavesi yapmadım. Eğer beğendiğiniz, sevdiğiniz farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. İç harcımız hazır olduğuna göre artık geçelim hamurumuzu açmaya. Hamurumuzu dediğim gibi yarım saat 45 dakika kadar oda ısısında dinlendirdim. Birazcık yumuşaldı. Hamurumuz mayalıydı ama mayalanma aşamasında bekletmediğimiz için sadece bu şekilde yağda dinlendirdik. Farkına vardıysanız. Hemen hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum ve elimle genişleterek açmaya başlıyorum. Açma aşamasında bolca yağ kullanabilirsiniz. Hamur mayalı olduğu için diğer hamurlar gibi yırtılmadan açılma imkanı pek yok. O yüzden yırtılırsa da çok fazla sorun etmeyiniz. Her tarafını olabildiğince inceltelim ki daha sonrasında kalın kalmasın. Yani poğaça gibi olmasın. Birazcık börek lezzetini alalım. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra üzerine iç harcından yerleştirelim. Her iki tarafına yerleştirip aynı şekilde içe doğru kıvıralım. Ben gül şeklinde bir börek yapmak istediğim için böyle yaptım. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle baş kısmını içe doğru katlayıp ardından her iki tarafını da içe doğru kıvıralım. Bu aşamada hafiften çekiştirerek hamuru daha da inceltebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ve son olarak ortasından bıçak yardımıyla ikiye kesip ardından hamurumuza şekil verelim. Hamur mayalı olduğu için çok çok kolay bir şekilde açılacaktır. Gerçekten pratik ve de çok lezzetli bir tarif. Ve hazır olan böreklerimizi yağlı fırın kağıdı serilmiş veya yağlanmış fırın tepsisine dizelim. Ardından geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Bu arada tepsideki yağın tamamını kullanmadım. Farklı yemekler yaptığınızda onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi, izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine hamurumu hızlıca aynı şekilde bükerek işleme devam ettim. Çok kalın olmasını istemediğim için ikiye kestim. Dilerseniz tek parça olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Toplamda 2 tepsi kadar börek elde ettim. İlk tepsimi hazırladıktan sonra üzerlerine sadece geriye kalan yağdan birazcık sürdüm. Eğer daha yumuşacık, yani üzerinin çıtır olmasını istemezseniz üzerine yağ değil süt veya birazcık yumurta sarısı sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben üzeri sadece yağlı olan börekleri, yani hafif çıtırdayan börekleri daha çok sevdiğim için bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Şimdi hazır olan böreğimizi
önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Ne kadar uzun süre pişerse o kadar çıtır çıtır ve de güzel olur. Hızlı bir şekilde kızaracağından fırındayken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Fırından çıkardıktan sonra şöyle hemen hızlıca sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hala çok sıcak. Elinizle tek tek açmış gibi, yani oklavayla açmış gibi incecik, hatta daha da ince. Çok güzel börekler oldu. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bu şahane börekleri de beğendiyseniz eğer videomu beğenebilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.